Milattan önce 9000 yılındayız. İnsan topluluklarının göçebe yaşam biçiminden yerleşik düzene geçtiği, üretimin arttığı ve toplumun giderek örgütlenmeye başladığı bir dönem. Bu dönüşümün sadece gündelik yaşamda değil, aynı zamanda teknoloji ve zanaat alanında da önemli gelişmelere sahne olduğunu görüyoruz. Ancak en büyük gelişme bir Neolitik insanının doğada rastlamış olduğu küçük, parlak ve dikkat çekici olan şeylerdi. Altın, gümüş ve bakır. Neolitik dönem sakinleri doğada buldukları nabit bakırları toplayarak delici aletler, boncuklar ve süs eşyaları üretmeye başlamışlardı. Bu, insanların madenle kurduğu ilk temas. Özellikle Diyarbakır'da yer alan Çayönlü kazılarında Neolitik döneme ait bakır delgi uçları, iğneler ve tel parçaları gibi buluntulara ulaşılmıştı. Bu da M.Ö. 7000 yılda Anadolu'da bakıra dayalı bir işçilik kültürünün başladığını göstermektedir. Bu dönemde görüyoruz ki o dönemin insanları madeni eğip bükebilmişler. Bu da demek oluyor ki tavlama işlemi çoktan keşfedilmiş. Milattan önce 6000 yılındayız. Maden kullanımı artmış. Çeşitli madenler işlenmeye başlanmış. Günlük yaşantıda ve ticarette önemli gelişmeler sağlanmış. Ve özellikle bakırın kullanımıyla beraber insanlık Neolitik dönemi geride bırakıp Kalkolitik çağa yani Bakır çağına giriş yapmış. Bu dönemin önemli merkezlerinden biri olan Beyce Sultan'da bir çömlek içerisinde ele geçirilen bakır aletler, gümüş yüzük, hançer parçası ve iğneler, dönemin maden kullanımını belgeleyen dikkat çekici buluntulardan. Aynı şekilde Karaman Can Hasan yerleşmesinde de bakırdan yapılmış bilezikler ve topuz başları bulunmuş. Bu eserler maden işçiliğinin sadece günlük kullanım eşyalarında değil, aynı zamanda törensel ve sembolik eşyalarda da tercih edildiğini göstermiştir. Milattan önce 4000 yıl boyunca Anadolu'da madencilik faaliyetleri hızlı bir gelişim göstermiş. Yapılan kazılarda izabe fırınları ve üretim atölyeleri gibi yapılar ortaya çıkarılmıştır. Dönemin önemli merkezleri arasında yer alan Mersin Gümüktepe, Çorum Büyükgüllecik ve Burdur Kuruçay'da ele geçirilen yassı baltalar ve keskiler, tekli kalıplar kullanılarak döküm tekniğiyle imal edilmiş eserlerdir. Ancak işlenen bakırın kırılgan bir yapısı vardı ve döküm sırasında gazlanıp kabarcık oluşturuyordu. Bundan dolayıdır ki Kalkolitik çağ insanları daha dayanıklı maden arayışına girmişlerdi. Milattan önce 3000 yılın başlarındayız. Bu dönemde bireyler arası ilişkiler gelişmiş, tarımın yanı sıra ticaret ve maden işçiliği de üst seviyelere çıkmış. Aynı zamanda değişen koşullar yaşam standartlarını yükseltmiş ve yeni keşfettikleri madenle daha etkili silahlar üretmiş, kaliteli, ince ve hafif kaplar ile zarif süs eşyaları yaparak dünya tarihinin yeni bir döneme geçmesini sağlamışlardır. Neolitik dönemden itibaren kullanılan bakıra, bu dönemde belirli oranda kalay katarak elde ettikleri bu alaşım, maden sanatında yeni bir dönemin kapısını aralamış. Bu çağa adını veren tuncun keşfiyle birlikte seri üretime geçilmiş ve döküm, tavlama, kaynak, kaplama gibi tekniklerde kayda değer başarılar sağlanmıştır. Erken Tunç çağının başlamasıyla birlikte bakıra belirli oranda kalay karıştırılarak elde edilen tunç yani bronz, döküm sanatında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bakıra göre daha sağlam ve estetik olan bu alaşım hemen her alanda yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İlk Tunç çağı dönemlerine tarihlenen Malatya Arslantepe buluntuları arasında bakır-gümüş alaşımlı bilezikler, altından yüzükler ve boncuklar, gümüşten iğneler gibi süs eşyalarının yanı sıra form olarak birbirine benzer farklı boylarda bakır kılıçlar yer almaktadır. Anadolu uygarlıklarının ulaştığı sanat ve zanaat düzeyini en iyi yansıtan örnekler ise Alacahüyük Prens mezarları ile Troya'nın ikinci katında ortaya çıkarılan çeşitli değerli madenlerden yapılmış eserler. Mezopotamya'da Sümerlere ait Ur hazinesinden sonra eski çağın en göz alıcı sanat yapıtları olarak kabul edilen bu eserler arasında çekiçler, dinsel amaçlı geyikli ve boğalı diskler, güneş kursları, idoller, son derece ince işçilik gösteren diyademler, gerdanlıklar ve testiler gibi pek çok eşya bulunmaktadır. Bu eserler çoğunlukla altın, gümüş, elektron, tunç, bakır ve demir gibi değerli ve yarı değerli madenlerden yapılmıştır. Döküm, dövme, kaplama ve kaynak gibi gelişmiş tekniklerin uygulandığı bu eserlerin her biri dönemin sanat anlayışını ve teknik yeterliliğini yansıtan benzersiz sanat yapıtları niteliğindedir. İlk çağlardan günümüze kadar birçok alanda kullanılan madenler uygarlık tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Bugün
insanlığın ulaştığı teknolojik gelişmelerde de önemli rol oynayan madenler, mutfak eşyasından süslemeye, alışverişten sanata kadar çok geniş bir alanda kullanım alanı bulmuş. Madeni eserler ait oldukları dönemin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan önemli veriler sunar. Seramiğe göre daha sağlam, tekstil ve ahşap gibi materyallerden yapılmış nesnelere göre çok daha dayanıklı, uzun ömürlü olan maden buluntuları, özellikle arkeolojik verilerin doğru değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak madenler çağlara göre değişim ve gelişim göstermiş. Toplumların güçlenmesinde çoğu kez belirleyici olmuştur. Bizler elimizdeki taş baltalarla oynarken madeni keşfetmiş. Ondan boncuklar, süs eşyaları ve iğneler üretmişiz. Daha sonra keşfettiğimiz bu madenlerden sivri uçlar, keskin mızraklar yapıp avcılığımızı bir üst seviyeye çıkarmışız. Daha sonra bu madenlerden ürettiğimiz aletleri silaha çevirmiş ve savaşlar başlatmışız. Ve o günden sonra elinde en çok maden bulunduran topluluklar gelişime öncülük edip medeniyetler kurmuş. İnsanlık her teknolojik buluşuyla gerçekten ilerliyor mu, yoksa sadece yıkımın biçimini mi değiştiriyor? Bir sonraki videoda madenin keşfinin insanlık tarihi boyunca neyi değiştirdiğini, arkeoloji ve tarih felsefesi perspektifinden bakıp medeniyet ve savaş ilişkisiyle değerlendireceğiz. Eğer bu tür konulara ilgi duyuyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve özellikle kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.